Mercedes'li bir genç kız indi. Neyse işte böyle havalı bir arkadaş. Takılar, saçlar savruluyor falan. Dedim herhalde bunlar eski dönemlerden bir model arkadaşını kaptılar geldi. Evet. Ben böyle biraz da tabii şey yapmıyorum öylece. Hani ufak kız çocuğu cipi falan derken siz ne iş yapıyorsunuz? Ben doktorum. Ne? Kendi çok güzel de acaba onu mu karıştırıyor falan yani. Neyse sonra biz ahbap olduk. Eylem bir gün aradı, sevgili ikimiz geliyoruz, vakit yarattık. Peş peşe astım krizleri. Kalp bilmem neleri. Bir bayılmalar ayılmalar bende. Hava fırtına. Bir şeylerden şüpheleniyorum seninle ilgili dedi. Ondan sonra peki dedim ben. Ama pek de ciddiye almadım yani. Hani şeyim ya ben zaten doğal güzelim. Hani konu medikal estetikse benim ihtiyacım yok ki falan. Check-up'a gidiyorum dedim. O da dedi ki ben senden birkaç bir şey isteyeceğim. Tamam. Ben check-up'a gittim, yaptım bütün check-up'ları. Koca acıbadem, koca doktorlar. Her biri ayrı konuşuyor, ayrı yapıyor. En sonunda Sevgi'ye geldim bütün raporları alıp. Sevgi dedi ki ama 2 tane şey yapmamışlar abi, istemiştim senden dedi. 3 tane. Ondan sonra ne dedi? Bir kere dedi tiroidin yüksek gözüküyor. Ama hormon dengesini yapan neyse işte o ölçüm yok. Antikorlarına bakılmamış. Antikorlarına bakılmamış. 2 sen menopozuya getirdin ya hala içindesin. Onunla ilgili herhangi bir test isteyen yapan yapılmamış. 3 kanında bir de bilmem neler. Yapalım dedi. Tiroidim tavan. Bilmem ne işte kanser %50 olabilirsin falan. Ben böyle bu arada köydeyim, yazışıyoruz. Peki ne yapacağız? Sen gel dedi, ben biliyorum ne yapacağımı. Ve bana bir tedaviye başladı ama şurada duruyor galiba Seloxila. Yani öyle şey, bilmem ne hapları, onların antibiyotikleri, onların bilmem neleri değil. Ozon tedavisi, Seloxiler, ondan sonra işte bir gluten ve işte bağırsak kandidası beslenme sistemi. Onların da linkini gönderiyor yani aslında şey. Ve ben o günden beri çocuklar, 1 nefes alabiliyorum, 2 kandida 5 kilo gittim. Yani en son seninle görüşe düşün 1,5 ay falan oldu. Sahneye çıktığından daha zayıfsın. Bir doktor kendi başına kaldığında acil durumları bilmesi gerekiyor. Şimdi biz klinik sahibiyiz. Burada gerçekten şöyle teşhisler de koyduğum oluyor. Yani bana estetik için gelen bir hastanın gözünün üstüne bakıp ya ben bu kistten pek hoşlanmadım, sen bunun için bir doktora gittin mi? Yok, bu arada bir kaşınıyor, geçiyor. Bir gitsen iyi olur, bir biyopsi alınsa iyi olur deyip kansere giden bir öykü. Ya da işte hasta geliyor, terliyor burada mesela. Ya botoksa geldim hocam ama bir gariplik var, terliyorsun sen, niye terliyorsun? Ya hafif bir ağrım var karnımda. Bir uzan bakalım, bir muayene edelim seni diyorum. Tatlım benim apandisim patlamış, senin haberin yok. Gel botoksunu yapayım, sakıncası yok ama bir tanıdığını çağır, hemen seni hastaneye yönlendirelim. Sonra bana teşekkürler için aranıyor. Şimdi doktorlukta şuna inanıyorum. Son zamanlarda dikkate alınmayan bir şey var. Bizim alanımızda bir sürü türeyen, eden, işte yabancı doktorlar geliyor, ruhsatsız yerler açılıyor, işte hani gerçek olmayacak şekilde mesleğini hani farklı gösteren insanlar var. Hani estetik alanı ve sağlıklı yaşam alanı maalesef çok karışmış bir alan hale gelmiş durumda. Ben de bu alanda şunu temsil ediyorum. Bir kere bir doktor bazı acil durumları iyi anlamlandırması lazım. Çünkü ben doktorum. Yani hastayla bu klinik ortamında onun güvenliğini sağlamak zorundayım. Hani tabii ki üst düzey bir konu hakkında üst düzey belki ona yani bir onkoloji hakkında, bir endokrinoloji hakkında üst düzey bir şey yapamasam da benim alanım olmadığı için. Ama genel tababetin gereği ilk tanıyı ayırmada ve ilk tanıyı doğru hani yönlendirmede bunu ayırt etmem gerekiyor. Eski doktorluk eğitimi böyleydi çünkü. Genel tababeti çok güçlü doktorlar vardı eskiden. Şimdiki ama süreçte biraz sistemin değişikliği etkisi değişmeye başladı ama gene de biz başka ülkelere göre çok daha iyiyiz bu konuda. Onu net söyleyebilirim size. Gözleri canlı baksın, yüz ifadesi karşıma fresh, dinamik geçsin. Hani kendi sempatikliği ya da kendi doğallığı kalsın yüzünde istiyorsam bunu içten de yapmam gerekiyor. Hasta yorgun hissederken kendini ben istediğim kadar dolgu botoks koyayım nasıl hani charming bir gülüşe sahip olabilsin ki ya da etkileyici olabilsin ki insanların ayırt edemediği tek en önemli kavram estetikte bu aslında. Bunu yapmanın da en iyi yolu kişinin iç parametreleriyle oynamak. İşte farklı, ben sonuçta sadece estetik kongrelerine gitmiyorum. Şu anda çok şükür genç yaşımda konuşmacı olmuş durumdayım. Hatta gelecek ay Fransa'da konuşmam var. Yaklaşık 1000 doktora, çok heyecanlıyım. Wow. Dolayısıyla şöyle ki, bu işin sırrı sadece yüze bakıp da şurana şu lazım, burana bu lazım demekten geçmiyor. Kişiye önce diğer doktorluk alanımızdaki gibi ciddi bir anemnez almaktan geçiyor. Ne hastalık geçirmiş, ne yaşamış, nasıl uyuyor, nasıl hareket ediyor, nasıl besleniyor.
Bunlarla birlikte kişinin dinlemekten geçiyor. Çünkü biz bazen kendimizi dinlemiyoruz. Karnının ağrıdığını es geçebiliyor hasta, dizinin ağrıdığını es geçebiliyor, arada bir başına ağrı girip geldiğini es geçebiliyor. Bir de kişiyi dinlemekten geçiyor ve böylelikle ayrıcı tanılarla birlikte bir sağlıklı yaşam yönetimine sokup estetiğini de aslında öyle yapmak gerekiyor. Bazen duyuyorsunuzdur, gözaltım çok mor, çok mor, çok mor, doktora gittim, şunu yaptırdım, bunu yaptırdım, hala iyileşmiyor. Evet, çünkü sen hastaya baktığında onun vitamin eksikliği olduğunu anlamayan bir doktorsan, vücudundaki oksijen azlığını anlamayan bir doktorsan ne yaparsan yap o gözaltı morluğunu geçiremezsin. Şimdiki gelen estetik maalesef ki bu noktada. O yüzden benim yaptığım buradaki klinik tarzı biraz daha yorucu olsa da ben aslında 2-3 doktor kafasını birleştirerek burada hani hizmet veriyorum. Ve bunun için de çok daha fazla kongreye gidiyorum. Yani işte supplemental kongresine de gidiyorum. İşte ozon tedavileriyle de ilgili, IV tedavilerle ilgili de kongreye gidiyorum. Gerek enerji, meditasyon, gerek hani başka hani hastaya yapılması gereken bir şey varsa hani neyi yönlendirmem gerektiğini doğru karar vermek adına hem de kendi kişisel farkındalığımı arttırmak adına farklı ortamlara, farklı eğitimlere de giriyorum ve bunları birleştirerek sunuyorum. O yüzden böyle bir hastaya belki sadece mesela gözaltı morluğundan örnek verdim. Belki sadece doğru 2 vitamin vererek, doğru ozon tedavisi yaparak, belki gözaltına tek bir işlem yaparak %80 değiştirebilirsiniz. Çünkü kaynağını bulmuş oluyorsunuz. Benim inandığım tıpta böyle bir şey var. Bazı doktorlar iceberg'in üst tarafına bakar. Yani senin şuyun var, bu ilacı iç, bunu yapalım sana. Bazı doktorlar da iceberg'in alt tarafını deşmeye kalkar. Bu işte bizim setup'ımızın kaynağından çıkıyor. Benim setup'ım bir şeyin bir kaynağı vardır. O kaynak neyse onu bulacağız. Ağır metal mi hani, vitamin eksikliği mi? Yani psikolojik diye geçilecek bir nokta yok. Birçok şeyin temelinde organik kaynak geliyor. Çünkü hepimiz böyle bir hava şartında nefes alıyoruz. Hani hepimiz değişen toprak değerleri, siz de çok iyi bilirsiniz, gıdalara ulaşıyoruz. Bilmiyoruz ki hani şu anda vücudumuzu o yüzden daha iyi tartmak zorundayız. Bilmiyoruz dediğim kısım şu, eskisi gibi inanılan bir portakaldan alınacak vitamin şu anda yok maalesef. Ya da mineral şu anda yok maalesef. Dolayısıyla evet başka tedaviler yaptırmaya kendimize ihtiyacımız var. Ama maalesef ki görüyorum ki bazen bir mağazada o istediğimiz ayakkabıya ulaşmaktan bu tedaviye ulaşmak daha zor geliyor insanlara. Halbuki yeni yaşam döngüsü bunu yakalayanlar için çok daha kolay. O yüzden de böyle olmaktan belki çok daha fazla yoruluyorum. Eylem görüyor hani günlerimin nasıl geçtiğini. Gerçekten hoşnut oluyorum. Umarım sizlere kendimi güzel ifade etmişimdir.